Şimdi bazıları soruyor neden dans, neden başka bir şey değil, nasıl başladım bu dansa? Aslında şöyle, ben bile hiç bilmiyordum bir gün dans edeceğimi, dansta şampiyon olacağımı falan. Hiç beklemezdim bana eskiden söyleseler. Sen atıyorum birkaç sene sonra dünya şampiyonu olacaksın Just Dance'te. Yok artık, abartma falan derdim. Kupayı ilk aldığı zaman balkona çıkıp arkadaşım dünya birincisi oldu diye bağırdığımı hatırlıyorum. O titreyen çocuk, o korkan çocuk, o heyecanlı olan çocuk sahneye çıktığı an sanki bir star. I mean, from where I'm sitting, tech has got a bit of an advantage. It's just... Baktım böyle bir turuncu kafalı arkadaş cihazlarda ilgilenmeye başlıyor. Xbox kapatıyor, bir şeylere basıyor. Bir gün burada dans ediyordu. Ne yapıyor dedim, değişik hareketler. Bu dedim merkezi bir şey. Biz arkadaşlardan yardımcı olalım. Hani hangi oyunu istiyorsan onu oynatalım. Ben de herkes gibi ne yapıyor bu diye merak ettim açıkçası. Amacımız dans etmek diyor, oynamak değil dedi. Tamam dedim biz ayarlayalım. Dedi ya ben de açmak istiyorum mesela, istediğim var dedi orada. Kendi evi gibi geliyor, takılıyor, cihazını bağlıyor. Bırak bakalım ne yapacak konuşmalar başlayınca ben izlemeye başladım. Bir arkadaşım bir gün bana bir mesaj attı. Dedi ki, burada Mediamarkt bir etkinlik yapıyor. Bu senin oynadığın Just Dance oyunu değil mi dedi. Bana fotoğrafını attı internetten. Çok hızlı bir şekilde hazırlandım, giyindim, otobüse bindim, geldim. Bitmişti etkinlik. Öyle bir yıkıldım ki bayağı bildiğin yani ağlamak üzereydim. Hatta belki de ağlamış bile olabilirim bilmiyorum. O kadar yıkılmıştım. Sonra Mediamarkt'ın içine girdim. Orada çalışanlara dedim burada dans etkinliği olmuş doğru mu dedim. Evet falan dediler. Yalvardım ne olur bir daha açın bakın pişman olmayacaksınız. Kurun bir daha o televizyonu bir beni izleyin dedim. Kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Tekrar kurdular benim için standı. Sonra en sevdiğim dansı açtım. O zaman Hey Mama'ydı en sevdiğim şarkı. O dansı yaptıktan sonra dehşet bir kalabalık oldu. Böyle herkes toplandı, çok ilgi gördü. Mediamarkt'taki çalışanlar falan da çok sevdiler beni. Bundan sonra böyle etkinlikler ayarlayabileceğini söyledi. Arkadaşım tanıştırdı bizi Umutcan'la. O sıralar o kadar samimiyetimiz yoktu. Yine konuşuyorduk, ediyorduk ama bu kadar samimi değildik. Bir arkadaşım bana dedi, işte Umutcan'ın yılbaşı buluşması var, sen de gel, dans edeceğiz, eğleneceğiz. Bir gün ben Ankara'ya döndüm. Ankara'ya döneceğim zaman bir buluşma yapalım dedik. 4-5 kişi buluşacaktık. Ondan sonra bizden başka kimse gelmedi. Ben de Umutcan'ın yanına gittim. Mediamarkt'a geldim. Bir anda içeriye işte Noel Baba kıyafetli, aşırı tatlı bir çocuk girdi böyle tuhaf hareketlerle dans ederek. İşte oturduk bir yerde düşünüyoruz ne yapalım, ne edelim, hava sıcak, sıkılıyoruz falan. Sonra Umutcan dedi hadi Kent Park'a götüreyim seni, beraber dans edelim orada dedi. Ben de dedim yok edemem şöyle falan, utandım ilk başta ki çok çekingen bir insanım. Ben özgüvenimi Umutcan sayesinde kazandım diyebilirim. Pırtıyı topladık, buraya geldik. İşte buradakilerle tanıştırdı Umutcan beni falan. Sürekli buraya gelmek istiyorduk çünkü beraber dans edebildiğimiz belki de tek mecraydı burası. Kent Park'a geliyorduk ve buradaki Mediamarkt görevlileri bize çok iyi davranıyorlardı. Bize her zaman yardımcı oluyorlardı. Şimdi buraya kadar anlattım. Mediamarkt sayesinde insanlarla olan iletişimim arttı. Nasıl desem buraya gelen bir sürü insan oluyor, seyirci oluyor. Onların karşısında dans etmeyi öğrendim. Ama sanki daha bir fazlası gerekiyordu. Daha sonra araştırdım. Bu oyunun bir yarışması varmış Just Dance World Cup diye. Dedim ki neden olmasın? Böyle bir hissettim. O an şampiyon olduğum gün giydiğim o kıyafete kadar, o kupayı kaldırışıma kadar böyle gördüm. Yani böyle hani rüya gibi ama
gerçekte. Bir an hissettim. Sürekli odasında müzik seslerini duyuyordum, dans ediyordu. Ve bir gün beni çağırdı. Anne dedi, beni izler misin dedi. Sonra dedim anne ben bir yarışmaya katılacağım dedim. Tabii dedim, dans yarışmasına katılacakmış. Güldüm. Annem başta benim şaka yaptığımı söyledi. Yani gerçekten yarışmaya katılacağıma inanmadı. Sonra anneme dedim ki gel bir beni izle dedim. Annem ilk defa beni dans ederken izleyecek. Annem o gün oturdu karşıma, beni izledi. Bu şekilde dona kaldı. Dedi ki Umutcan kazanacaksın o yarışmayı yaptı. Ve ben gerçekten oğluma hayran oldum. Kesinlikle dedim bu çocuk kazanır. Şimdi size önerim yarışmalara katılmadan önce kesinlikle 1, 2, 3, 4, 5 defa falan düşünün. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. Ve Umutcan için sıkı bir çalışma başladı. 10 hafta boyunca online sistemde yarışması gerekiyordu ve birinci olursa Fransa'ya gidecek ve ülkemizi temsil edecekti. Ve son gün, son hafta kazandık. Yoksa her şey bitecekti. Bütün hayalleri bitecekti Umutcan'ın. İkimiz beraber bu odadaydık yine. Müzik son ses açık, bütün mahalle, herkes bizi dinliyor. Ve Umutcan son dansta artık böyle yoruldu, nefesi kesildi. Umutcan diyorum hadi başarabilirsin. Rabbim yanında, kendine güven, inan sakın bırakma, pes etme. Çünkü artık nefes alamıyordu. Odanın camını açmayı bile unutmuştuk o derece ter içinde. Yorgun ama Umutcan hiç hata yapmadan ve kazandı. Biz çığlık çığlığa. Muhteşem bir sevinç. Sanki o gün dünya şampiyonu olmuştu. Çok mutluyduk. En azından ülkemizi temsil etmek için Fransa'ya gidecektim. Ve Fransa'ya gittik. Yarışma günü. Heyecan tavan. Umutcan tir tir titriyor. Çok heyecanlı. Yani ben her şarkılar başlamadan, her böyle o sahneye çıkmadan önce tir tir titriyorum. Yani o kadar heyecanlıyım. Tabii ben ondan daha heyecanlı. Çocuğumun birinci olup olmaması benim için hiç önemli değil. Önemli olan benim oğlumun orada mutluluğu aslında. Sadece ona üzülüyordum. İşte kaybederse üzülecek, ona teselli vereceğim. Şöyle yapmam gerekiyor. İşte moral vermem gerekiyor. Çok büyük bir zorluktu benim için aslında. Ona yansıtmamaya çalışıyordum. Ben de onunla beraber aslında strese girdim. Sonra sahneye çıkıyorum. Yanımda diğer yarışmacı çıkıyor. Tam şarkı başladığı an, o kalabalığı gördüğüm an bütün o heyecan akıp gidiyor. O titreyen çocuk, o korkan çocuk, o heyecanlı olan çocuk sahneye çıktığı an sanki bir star. Tamamen bambaşka biri. Sanki Umutcan değil, yabancı biri dans ediyor gibi hayranlıkla onu izledim. Ya, zerre kalmıyor heyecan. Bilmiyorum sebebi, belki de sahneyi sevdiğim için olabilir. Ama o bütün heyecan akıp gidiyor. Sonra dans etmeye başlıyorum. Her şey güzel oluyor. Ve o orada dans ederken ben onun birinci olduğunu hissettim zaten. Birinci olacağını, kazanacağını hissettim. O kazandığımı ilk öğrendiğim an inanamadım. Çünkü normalde 3 şarkı oynayacağımızı bekliyordum. İlkinde atıyorum birimiz alır, ikincisinde diğer alır, 3. şarkıyı bırakırlar. Hani 3. şarkıda kim alırsa o kazanır diye bekliyordum. Öyle olmadı. İlk 2 şarkıda da bana puanı verdiler ama ben bir idrak edemedim. A grammatic tip of the hand. John, that's it! There you go! Ladies and gentlemen, we have just crowned a new Just Dance 2017 World Cup World Champion. Orada herkes Umutcan falan bağırıyorlar. Ben anlamadım böyle bakıyorum yani sadece ben mi falan yapıyorum. Hatta belki görebilirsiniz şampiyonluk videosunda. He's crying. There it is! This is so cool. There it is! Sonra herkes geldi, tebrik ediyor. Kupa geldi, madalya geldi. Hiç beklemiyordum. Devasa bir Türk bayrağı getirdiler. Ben gittim. O sırada gittim yani. Sahnede ağlamamak için zor tuttum. Oradan insanlar diyor tut kendini falan. Çünkü gerçekten duygulandırdı. Türkiye'yi böyle onurlandırmak, gururlandırmak çok güzel bir şey. Ve o kupayı aldığı zaman tabii gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok mutlu oldum, gurur duydum onunla. Daha çok kupayı almasından çok ülkemizi temsil ettiği için, orada Türk bayrağını gördüğümüz için de çok mutlu oldum. Ve oğlumun mutlu olduğu için çok mutlu oldum aslında.
çok yani o kadar heyecanlandım ki mutluluktan ağlamıştım o gün. Herkes arıyorum, arkadaşım dünya birincisi oldu, Instagram'da paylaşıyorum. Orada bir ağladım zaten. Hala tüylerim diken diken olur o anı hatırladıkça. Arkadaşlarımı, ailemi arayıp haber vermeme zaten gerek kalmadı. Telefon hiç susmadı çünkü herkes internetten izlediği için canlı olarak herkes beni arıyor. Çok güzel bir an yaşadım. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra yine Türkiye'de de beraber kutladık. Ondan sonra etkinliklerim arttı. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, farklı şehirlere etkinlikler yapmaya gittim. İnşallah daha da büyür bu yaptığım işler. Yaklaşık bir 15 gün önce bize Avrupa'dan çok güzel haberler gönderen Umutcan Tütüncü arkadaşımızı buraya davet ediyoruz. Başkan Dünya Şampiyonu. Ve bu mesajını oraya davet ediyorum. Justin Dünya Kupası'nda şampiyon oldu arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Daha sonra ikinci yarışmaya katıldım. İkinci yarışmanın daha az heyecan verici olacağını, daha normal geleceğini düşündüm. Öyle olmadı. Umutcan 16 yaşında bir şampiyonluk kazandı. Hiç kimseden destek almadan bunu yaptı, başardı. Aynen bu şekilde devam etsin. Hayatı boyunca hiç kimseye dayanmadan, sırtını yaslamadan tek başına mücadele ederek hayatına tutunsun istiyorum. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum. O inançlı bir çocuk, iyi bir çocuk. İstediği zaman başarıyor. Ömrünce mutlu olsun isterim. Oğlumu çok seviyorum. Bana 3. kez kazanamazsın, neden bir daha katılıyorsun ki, artık biraz abartmadın mı gibi şeyler söylendi. İlk 2 yarışma anlattığım gibi Fransa'da yaşanmıştı. Fakat 3. yarışma Brezilya'da oldu. Bütün seyirciler Brezilyalı, jüride Brezilyalı var, çalışanlar Brezilyalı. Başta kendimi çok yalnız hissettim. Çünkü yanımdaki rakip de Brezilyalıydı. Ve deli gibi ona karşı tezahürat oluyordu. Çeyrek final bitti. Nasıl yapmışım diye telefonu açıp Twitch'te geri sardığımda bir baktım yorumlar full Türk. Sürekli hashtag Türkiye, 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 Türkiye yazıyor. Annemle şaşırdık, ne oluyor şu an falan diye böyle elimiz titriyor. Mükemmel bir andı. Kazandıktan sonra kupa bana doğru geldiğinde dedim ki ya yok artık ya. Hani yok artık, gerçekten 3. kez mi? Hani nasıl olur? Hani öncekilerde kendi emeğimle hep kupaya kazanmıştım. Bu sefer de yine kendi emeğimle kazandım ama bu kadar çok destekle kazanmak çok daha güzel bir his oldu. Ve bu yarışma tarihinde daha önce hiç 3 kere kazanan olmadığı için kendi rekorumun yanında bu yarışmanın da bir rekorunu kırmış oldum. Bir şeyi başarmak için öncelikle çok istemeniz lazım. Tabii sadece istemek yetmez, aynı zamanda çok da çalışmanız lazım. Ama bu ikisi oldu mu başarı kaçınılmazdır. Ben hayalimi gerçekleştirdim, şimdi sıra sizde. Keyfinize bakın. Keyfine bak, Mediamarkt, Mediamarkt.